Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. İsmim Serhan Işıklı. Şimdi ben bugün özellikle daha çok bilgi vermek adına hem depresyondan hem de biraz antidepresan tedavilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi depresyon tedavisinde biz nelere dikkat ediyoruz? Depresyonu nasıl tedavi ediyoruz? Bu çok önemli. Hem Türkiye'de hem de dünyada artık depresyon daha çok bir depresif episodun şiddetine göre tedavi ettiğimiz bir hastalık olarak dikkat çekiyor. Kişi ne kadar ağır bir depresyon yaşıyor? Çünkü özellikle artık hafif şiddetteki depresyonlarda antidepresanların çok etkili olmadığını biliyoruz. Daha çok depresyonun şiddeti arttıkça, yani orta ve ağır depresyonlarda antidepresanların da etkinliği artıyor. Peki hafif depresyonda hiçbir şey yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Özellikle daha şiddeti düşük olan depresif epizotlarda bilişsel davranış terapi yöntemleri, onun dışında davranışsal aktivasyon terapileri, problem çözmeye yönelik terapiler daha ön planda. Egzersiz önerebiliyoruz hastalarımıza. Aslında yurt dışında da bu hatta birinci basamakta aile hekimlerinde verdiği bir hizmet olarak dikkat çekiyor. Fakat depresyonun şiddeti arttıkça, yani orta ve ağır şiddetli depresyonlarda muhakkak orada ilaç tedavisi kullanmamız gerekiyor. Bu tedavilere ek olarak ya da tek başına ilaç tedavisinde muhakkak tedaviye ekliyoruz. Şimdi depresyonun şiddetini belirlerken aslında 3 tane dikkat ettiğimiz özellik var. Bunlar şunlar: kişi hangi depresyon belirtilerini yaşıyor, ne kadar süredir yaşıyor ve bunların şiddeti, yoğunluğu nedir? Yani kişinin günlük hayatına nasıl etki ediyor? Örneğin aile içindeki rollerini sürdürebiliyor mu? Yani annelik, babalık yaparken bu depresyon ona, çocuklarına karşı olan sorumlulukların daha azalmasına neden oluyor mu? Örneğin okula giden birisi ise bir anda okula gitmek istemiyor mu? Yani okulu bırakıyor mu? İşte derslerini takip devam edemiyor mu? Ya da mesleki hayatında ona verilen sorumlulukları artık yerine getiremiyor mu? İşleri aksıyor mu? İşte artık yataktan dahi çıkmak istemiyor mu? Genel olarak işlevselliğe bakarız. Hem de belirtilerin süresine, çeşitliliğine ve yoğunluğuna bakarız. Bu şekilde depresyonu bir şiddet skalasında belli bir yere oturttuktan sonra hastamıza hangi tedavinin iyi geleceğini hastamızla konuşarak ona göre beraber karar veririz. Depresyonun doğası gereği kişi kendine, çevreye ve geleceğe dair olumsuz bir bakış açısına sahiptir. Bu tabii neye neden olur? Bu depresyonun sanki sürekli devam edecek ve hiç düzelmeyecek bir hastalık olduğu algısı depresyon hastalarının bazılarının ne yazık ki yoğunlukla hissedilir. Tabii ki dediğim gibi depresyonda tam iyileşme oranları ya da tedaviye kısmi yanıt verme oranları böyle çok yüksek değildir. Yaklaşık hastaların aslında ilk tedaviye yarısı kadarı, bazen çok iyi yanıt vermeyebilir ama çok değişik tedavi seçenekleri vardır. Hem antidepresan tedaviler anlamında hem de psikoterapi anlamında. Ama biraz önce dediğim gibi depresyonda muhakkak kişiye özgü, yani kişiye ne iyi gelecekse, hangi tedavi türü iyi gelecekse buna özgü bir tedavi seçmek ve yola öyle devam etmek çok önemlidir. Çok önemli bazı kriterler var. Örneğin kişinin depresyonu gerçekten çok ağır şiddetli seyrediyorsa, ki buna bazen ne yazık ki kendine zarar verme düşünceleri de eşlik edebilir. Ve başka herhangi bir terapi türüyle, yani ilaç dışı bir tedaviyle eğer hasta iyi olamayacaksa o zaman biz muhakkak ilaç tedavisini net bir şekilde öneriyoruz. Tabii burada şöyle bir soru sorulabilir. Genelde de böyle bir soruyla tedavi başlanması isteniyor. İlaç dışı bir tedavi seçeneği var mıdır? Eğer o hasta özelinde ilaç dışı bir tedavi seçeneği evet vardır ve ben bunu uygulayabilirim dersek, o zaman tabii ki de antidepresan ilaçlar dışındaki terapi türlerini hastamıza uygun olanı seçerek uygulayabiliyoruz. Eğer o alanda bir yetkinliğimiz, eğitimimiz ve deneyimimiz varsa tabii ki. Aslında şöyle, en sık konuşulan konulardan birisine ben kısaca değinmek isterim. Antidepresanlar bağımlılık yapar mı sorusu. Bu çok önemli bir soru bence. Antidepresanlar bağımlılık yapmaz. Yani psikiyatride ya da nörolojide bağımlılık yapan ilaçlar kullanıldıktan sonra ciddi anlamda bir aşırı keyif ve neşe veren ilaçlar sınıfına girer ve bunlar kontrole tabi ilaçlar olarak yeşil ve kırmızı reçete sisteminden hastalara reçete edilir. Ancak bizim sıklıkla kullandığımız antidepresanlarımız bağımlılık yapmaz. Yani alındığı anda kişide bir aşırı neşe hali ya da bir sonraki alınmasını isteyecek, pekiştirecek tarzda bir hissiyata neden olmaz. Fakat bu sorunun gelmesinin nedeni şu: depresyon tedavileri çok uzun süreli tedavilerdir. Yani bir depresyon epizodunu kişi iyileştikten sonra bile en az 6 ay daha mevcut antidepresanı sürdürerek tedavi etmek gerekiyor.
Bir diğer sorun şu, depresyon çok fazla tekrarlayıcı bir rahatsızlıktır. Mesela ilk depresyondan sonra ikinci atan görülme sıklığı yaklaşık %50'dir. 2'den sonra 3'ün görülme sıklığı %70'dir. 3'ten sonra rakam %90'lara kadar çıkar. O yüzden sık depresyon yaşayan birisiniz, yani bizim tıbbi açıdan burada tanımımız yineleyici depresyona girer. Böyle bir durumda da antidepresan tedavilerin çok daha uzun süreli kullanılması gerekiyor. Yani buradaki kastettiğim şey aşağı yukarı 2 yıl, 3 yıl, eğer rakam çok yüksekte belki de ömür boyu antidepresan tedaviyle korumak gerekiyor. Tedavi çok uzun soluklu olduğu için bırakmakla ilgili bir endişe de belki bu bağımlılıkla ilgili soru işaretlerinde olmasının nedeni oluyor olabilir. Ancak aynı antidepresanları başlarken yaptığımız gibi sürece yayarak, önce dozları azaltarak zaman içerisinde antidepresanları güvenle bırakabiliyoruz. Yani uygun hastada kişi tamamen iyileştikten sonra antidepresan tedaviler sonlandırılır. Depresyon toplumda çok sık görülüyor. Yaklaşık son çalışmalar %17 oranında görüldüğünü gösteriyor. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülüyor. Ancak bunu söylerken şunu eklemek çok önemli. Herkesin depresyonunun bireye özgü farklı özellikleri olabilir ve farklı bir şiddeti olabilir. Bunları göz ardı etmeden, bunları da değerlendirerek bireye özgü tedavi çok önemli. O yüzden muhakkak böyle bir ruhsal ihtiyaç ortaya çıkarsa uygun tedavinin alınmasının yollarına muhakkak bakılması gerekiyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.